Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinde sonunda merakla beklenen gelişme resmen gerçekleşti. Son haftalarda adından sık sık söz ettiğimiz, hatta geçtiğimiz videolarımızda da geleceğini özellikle dile getirdiğimiz Osmanlı'nın o büyük komutanı artık diziye katılıyor. Gedik Ahmet Paşa karakterini canlandıracak oyuncu sonunda belli oldu. Resmi olarak açıklanan bilgilere göre daha önce birçok tarihi projede de izlediğimiz başarılı oyuncu İsmail Demirci, Gedik Ahmet Paşa rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon Mahmut Paşa karakteri de oldukça güçlü ve etkileyici bir giriş yaparak hikayeye dahil olmuştu. Şimdi ise aynı kalite, hatta askeri anlamda çok daha sert ve karizmatik bir komutan olan Gedik Ahmet Paşa'nın gelişiyle birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak. Özellikle yeni bölümde ilk kez ortaya çıkması beklenen Gedik Ahmet Paşa'nın senaryosunun nasıl ilerleyeceği şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Dizinin Vlad meselesini artık finale doğru taşıdığı bu dönemde Gedik Ahmet Paşa'nın gelişi tesadüf gibi görünmüyor. Çünkü Vlad'ın isyanı giderek büyürken Osmanlı tarafında da çok güçlü bir komutanın sahneye çıkması gerekiyordu. Peki sizce Gedik Ahmet Paşa Vlad'ın kellesini alan komutan olacak mı? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinde yaşanan son vedalar izleyicileri oldukça şaşırttı. Peki bu ayrılıkların nedeni neydi? Aslında tarihsel açıdan baktığımızda Zanos Paşa'nın çoktan devlet görevlerinden çekilmiş olması gerekiyordu. Gerçek tarihte Balıkesir taraflarına giderek daha sakin bir hayat sürmüş ve ardından da vefat etmişti. Ancak dizi, Zanos Paşa karakterini daha uzun süre hikayede tutmayı tercih etti ve onun sonunu daha dramatik bir şekilde işlemeyi seçti. Sonunda da Zanos Paşa'nın ölümü gösterilerek karaktere duygusal bir veda yapıldı. Ali Bey tarafında ise durum biraz daha farklı. Tarihte onun biraz daha uzun yaşadığı ve hatta bazı rivayetlere göre Vlad Tepes'in kesik başını Sultan Mehmed'e getiren kişi olduğu bile söylenir. Bu nedenle birçok izleyici karakterin daha uzun süre dizide kalmasını bekliyordu. Ancak Ali Bey karakterini canlandıran usta oyuncunun artık yorulması nedeniyle senaryoda buna göre şekillendirildi ve karakter ölerek diziye veda etti. Fakat bu vedaların asıl önemli tarafı dizide yeni bir dönemin kapısını açıyor olması. Çünkü boşalan bu güçlü karakter alanlarına artık yeni ve çok önemli isimler dahil olacak. Özellikle de uzun süredir konuşulan Gedik Ahmet Paşa karakteri için zeminin hazırlandığı düşünülüyor. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisi her hafta yeni heyecanlarla yoluna devam ederken izleyicilerin aklındaki en büyük sorulardan biri artık netleşmeye başladı. Dizinin 4. sezonu olacak mı? Şu anki reyting tablosu her ne kadar kusursuz olmasa da diziyi final yaptıracak kadar kötü bir seyir izlemiyor. Üstelik hikayenin işleniş temposu da bize önemli bir ipucu veriyor. Eğer yapımcılar bu sezon final düşünseydi, tarihteki olayların çok daha hızlı bir şekilde işlendiğini görürdük. Ancak tam tersi bir durum var. Senaryo doğal akışında ilerliyor ve bu da dizinin bu sezon final yapmayacağını açıkça gösteriyor. Peki gelecek sezona hangi hikayeler bırakılabilir? Aslında oldukça fazla güçlü senaryo var. Vlad hikayesi haricinde hala işlenmemiş Arnavutluk ve İskenderbey olayları, dizide adı giderek daha fazla anılmaya başlanan Uzun Hasan ve Akkoyunlular, Fatih Sultan Mehmed'in en kritik zaferlerinden biri olan Otlukbeli Muharebesi, hatta Otranto Fethi gibi olaylar tek başına bile bir sezona rahatlıkla yetecek güçte. Hatta yapımcı dizi çok sert bir düşüş yaşamazsa 5. sezonun bile mümkün olabileceğini daha önce belirtmişti. Bu nedenle dizinin uzun soluklu bir proje olması şu aşamada gayet olasıdır. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisi büyük bir değişime doğru ilerlerken arka arkaya gelen gelişmeler hikayenin yönünü tamamen değiştirecek. Özellikle geçtiğimiz sezon sonuna doğru diziye dahil olan Vlad Dracula karakterini canlandıran Ertan Saban için veda vakti yaklaşıyor. Son gelişmelere göre Vlad karakteri sezon sonunda diziye kesin olarak veda edecek ve böylece tarihte olduğu gibi onun hikayesi de kapanmış olacak. Bu gelişme dizinin final yapacağı anlamına gelmiyor. Aksine dizinin 2 Haziran Salı günü yayınlanacak 83. bölümüyle sezon finali yapacağı ve hikayenin kaldığı yerden 4. sezonda devam edeceği öğrenildi. Yeni sezonda en dikkat çekici detay ise zaman atlaması olacak. Bu zaman atlamasıyla birlikte hem karakterlerin yaşları ilerleyecek hem de Osmanlı'nın karşısına çıkacak yeni ve çok daha güçlü düşmanlar sahneye çıkacak.
Bu noktada en çok merak edilen isimlerden biri ise hiç şüphesiz İskender Bey. Tarihte Sultan Mehmed'e karşı en zorlu direnişlerden birini gösteren bu Arnavut liderin dizide de Vlad benzeri büyük bir tehdit olarak işlenmesi bekleniyor. Ancak burada önemli bir ihtimal de var. Dizide yaşanacak zaman atlaması nedeniyle tıpkı Belgrad fethinde olduğu gibi İskender Bey süreci doğrudan işlenmeyebilir ve sadece adı geçen bir olay olarak geçiştirilebilir. Fakat yine de ne olacağı tamamen belli değildir. Vlad'ın vedasıyla kapanan bir sayfanın ardından çok daha zorlu ve karmaşık bir dönem bizleri bekliyor olacak. Özellikle bu bölümün ardından en çok merak edilen konulardan biri ise Sultan Mehmed'in eşlerinden olan Rose Hatun'un akıbeti oldu. Hatta bazı izleyiciler arasında Rose Hatun öldü mü soruları bile gündeme gelmeye başladı. Ancak bu noktada net bir şekilde söylemek gerekiyor ki Rose Hatun bu sezon kesinlikle diziden ayrılmayacak. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda Rose Hatun'un, yani daha sonra adını Çiçek Hatun olarak bildiğimiz karakterin Fatih Sultan Mehmed'in hayatında uzun yıllar boyunca yer aldığını biliyoruz. Üstelik bu karakter yalnızca bir eş değil, aynı zamanda Osmanlı tarihinin en önemli şehzadelerinden biri olan Cem Sultan'ın da annesidir. Bu nedenle dizinin bu kadar kritik bir tarihi figürü bu kadar erken hikayeden çıkarması zaten mümkün görünmüyor. Aksine önümüzdeki bölümlerde Rose Hatun'un hikayesinin çok daha derinleştiğini göreceğiz. Büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda Sultan Mehmed'e Cem Sultan'a gebe olduğu müjdesini verecek ve bu gelişme dizinin gidişatını doğrudan etkileyecek. Bu da demek oluyor ki sezon sonuna doğru Cem Sultan'ın doğumuna giden sürecin temelleri atılacak. Hatta bir sonraki sezonda Cem Sultan'ı doğmuş ve hikayeye dahil olmuş bir şekilde görmemiz oldukça yüksek ihtimal. Şehzade Mustafa'ya ne oldu ve diziden ayrıldı mı sorusu son bölümlerle birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle hikayede geri planda kalması, acaba diziden çıktı mı sorularını da beraberinde getirdi. Ancak bu noktada net bir durum var. Şehzade Mustafa diziden çıkarılmadı. Aksine onun hikayesi dizinin en sarsıcı ve en dramatik olaylarından birine doğru ilerliyor. Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmed döneminin en trajik hadiselerinden biri de Şehzade Mustafa'nın akıbetidir. Dizi de bu büyük olayı atlamayacak ve mutlaka işleyecek. Dizide bu sezonda bu konuya dair bazı küçük göndermeler ve hazırlık sahneleri görmemiz oldukça muhtemel. Ancak olayın asıl kırılma noktası ve dramatik zirvesi büyük ihtimalle bir sonraki sezona bırakılacak. Bu da doğal olarak Mahmut Paşa karakterinin hikayesinin de devam edeceğini gösteriyor. Çünkü tarihsel süreçte bu iki isim arasındaki ilişki ve yaşananlar olayın merkezinde yer alıyor. Dizide de bu kritik bağın çok daha detaylı ve titizlikle işleneceğini söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki sezonda hem Şehzade Mustafa'nın trajik kaderine hem de Mahmut Paşa ile arasındaki o büyük kırılmaya adım adım şahit olacağız. Peki sizce Şehzade Mustafa'yı gerçekten Mahmut Paşa mı öldürdü? Ve dizi bu olayı tarihe sadık kalarak mı işleyecek? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.